yapay zekadan sonra artık geleneksel kariyer planları geçerli olmayacak. Şu anda duyduğunuz kariyer tavsiyeleri şimdiden eskidi bile. Fakat gençler bu kariyer tavsiyelerini dinlemekte, onlara uymakta. Bildiğimiz gibi şu anda teknoloji alanında ve yapay zeka alanında çok büyük gelişmeler olmakta ve bu gelişmelerle iş dünyasında iş tanımları ve kariyer planları da değişmekte. İşte bu gelişim içerisinde bizim de kariyer planlarını yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor ve alıştığımız geleneksel kariyer planlarını duyduğumuzda hemen onlara uymak yerine sorgulamamız ve yeni teknolojik gelişmelerle bunların doğru olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şimdi size bir örnek vereyim. Ben 1,5 yıl önce yaklaşık bir video paylaşmıştım. Sıfırdan yazılımcı nasıl olunur diye ve bu videom 415 binin üzerinde izlenmişti. O zaman yapay zeka henüz piyasaya sürülmemişti ve yazılım alanında kariyer yapma ya da yazılım alanındaki kariyer tavsiyeleri çok farklıydı. Fakat şu anda bir yılda o kadar hızlı şekilde kariyer ve yapay zeka alanında ve teknoloji alanında gelişmeler oldu ki bizim bu kariyer tavsiyelerini yeniden güncellememiz gerekir. Geleneksel kariyer tavsiyelerine uyduğunuz zaman maalesef bütün bu gelişimlerin gerisinde kalabilirsiniz. Daha önce bir front-end yazılımcı olabilmek için kodlama bilmek yeterliydi. Belki de frameworkleri ve kütüphaneleri bilmek yeterliydi. Fakat şu anda HTML, CSS ve JavaScript öğrenmek yazılım alanında kariyer yapmak için maalesef yeterli olmayacak. Çünkü yapay zeka bunları şu anda yapar durumda. Üstelik sadece yapay zeka biz bir şey istediğimizde herhangi bir komut yazdığımızda onun kod karşılığını istediğimizde büyük kod blokları vermekte ve sadece kod blokları vermekle de kalmıyor. Aynı zamanda karmaşık algoritmaları içeren kodları yazabiliyor ve hatta mimari sistemini bile yapacak duruma geldi. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde, bu gelişmeler içerisinde yazılımcıların işi hiç de kolay olmayacak ve sadece kod bilmek, kodlamayı becerebilmek ya da birkaç beceriye sahip olmak yeterli olmayacak. Çünkü yazılımcı olmak ve aynı zamanda yapay zeka algoritmalarını bilmek ya da makine öğrenimine vakıf olmak ve veri analitiğiyle ilgili derin bilgilere sahip olmak da yazılımcılar için gerekli olan beceriler arasına girecek. İşte bu videoda ben sizlere bunlara detaylı olarak anlatmaya ve kendi görüşümü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şu anda yazılım alanında kariyer yapmak ne kadar mantıklı ve yazılım alanında kariyer yaparsanız neler yapmanız gerekiyor? Hangi yollar var? Neden eski geleneksel kariyer tavsiyeleri şu anda geçersiz durumda? Bundan bahsedeceğim ve sadece yazılımcı olanlar değil, herkesin kariyer anlamında hem üniversiteyi okumak hem de kariyer değiştirmek isteyen insanlar için şu anda yapay zeka çağında nasıl bir kariyer yol haritası çizmek lazım? Ne tür imkanlar var? Ne şekilde iş dünyası şu anda değişmiş durumda ya da değişiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Yazılım yapmak ya da kodlama yazmak artık insan olarak, insan gücü olarak yapmamız gereken işlerden birisi mi? Ya da buna gerek kalmadı mı? Yapay zeka artık bunu yapacak mı? Peki bize düşen ne? Bunlardan bahsedeceğim. Yani artık yapay zeka kodlamayı, programlamayı tamamen yapar hale gelecek mi? Peki bu kariyer tavsiyeleri neden işe yaramıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da eğer biz bu geleneksel kariyer tavsiyelerine uymayacaksak neler yapmamız gerekir ve yeni kariyer tavsiyeleri ne olmalı? Bütün bunlardan bahsedeceğim. O zaman isterseniz gelin başlayalım. McKinsey'in raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde yani bundan 5-6 yıl sonra insanların yaptığı işlerin %45'ini tamamen yapay zeka ve otomasyon sistemleri yapar hale gelecek. Bu aslında şu demek. İş dünyasında iş modelleri tamamen değişiyor. Ve bu iş modellerinin değişmesinden sonra yazılımcıların ya da bizlerin işleri hiç de o kadar kolay olmayacak. Biliyorsunuz zaten Devin AI'yı yapay zeka aracı ve ChatGPT'den 10 kat daha fazla güçlü ve bırakın normal kod bloklarını yazmayı, karmaşık algoritmaları içeren yazılımı ve aynı zamanda mimari sistemi bile yapar hale geldi. Bu şu demek, yazılım dünyasında aslında işlerimiz hiç de o kadar kolay değil ve yeni yetenekleri de öğrenmemiz gerekiyor. Yani geçmişte kabul edilen, bize sunulan, öğrenmemiz gereken beceriler ve yetenekler artık yeterli olmayacak. Ben 3 yıl önce yazılıma başladığımda bize verilen kurs ve bootcamp'in içerisinde Full Stack Bootcamp olarak bir eğitim almıştım ve orada bile ben kodları gördüğümde ve yazılım dünyasına ilk girdiğimde bu bir
bir çılgınlık olmalı. İnsanlar yüzlerce dosyayı, binlerce satırı nasıl sabırla ilmik ilmik işliyorlar, dantel gibi işliyorlar diye düşünmüştüm. Şunu söylemek istiyorum. Yazılımcılar önceden kodları teker teker çok ince detaylarıyla, küçük detaylarıyla yazarken daha karmaşık, daha büyük projeler, daha yapay zeka algoritmalarıyla ilgili ya da makine öğrenimiyle alakalı şeyler yapmaya başlayacaklar ya da bu becerilere sahip olmak zorunda kalacaklar. Bu şu demek, yazılımcıların işi aslında daha da zorlaşıyor. Çünkü piyasada bu işleri yapan yapay zeka, örneğin diyelim ki veri analistinin günlerce yaptığı şeyi şu anda yapay zeka saniyeler içerisinde yapabilmekte. Bu da bu piyasadaki pozisyonların küçüleceği anlamına geliyor. Hem pozisyon küçülecek ve aynı zamanda da hem de yazılımcıların sahip olması gereken becerilerin de çok daha fazla yüksek ölçüde beklenir duruma gelecek. Yapay zeka sonrası artık iş dünyasında köklü değişimler olacak. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Kod yazma yeteneklerinin artık eskisi kadar çok değerli olmayacağı anlamına geliyor. Yani yapay zeka zaten kodu yazabildiği için ve ileriki dönemlerde bunu çok daha fazla yapabileceği için yazılıma yeni başlayanlar ya da deneyimi az olanlar ya da birkaç yıllık deneyimi olanların işleri maalesef zorlaşacak. İkinci konu ise bilgisayar mühendisliği alanlarından mezun olanlar, üniversiteyi bitirenler için önceden kariyer imkanları çok daha fazlaydı ve çok daha kolaydı. Fakat şu anda kodlamayı zaten yapay zeka yapar hale geleceği için sektör, aslında iş piyasası daha çok proje deneyimi olan ve yapay zeka alanında, makine öğrenimi alanında ya da verilerle ilgili derin bilgileri olan kişileri tercih edecekler. Bu da sektörün daralacağı anlamına geliyor. Peki kariyer tavsiyeleri artık neden işe yaramıyor ya da neden artık eski kariyer tavsiyeleri gereksiz diye soracak olursanız. Şimdi baktığımız zaman eski kariyer tavsiyeleri aslında endüstriyel çağdaki yöntemlere dayanıyor. Bu endüstriyel çağdaki yöntemler ne demek? Örneğin sizin herhangi bir işe girmeniz için, herhangi bir kariyere sahip olmanız için gerekli olan şeyler neydi? Birincisi bir meslek okuluna gitmeniz ya da bir üniversiteye gitmeniz, mezun olmanız ve diploma almanız ya da bir sertifika almak için birkaç ayla işte 1 yıla 2 yıla kadar varan kurslara katılmanız ve bu kursların sonunda bir sertifikaya sahip olmanız. Yani aslında sertifikanı al gel, becerilerini edin, sonrasında da sana iş hazır diye sistem vardı. Böyle bir yöntem vardı. Fakat şu anda bu tamamen yapay zeka ile beraber alt üst olmuş durumda. Neden alt üst olmuş durumda? Çünkü zaten yapay zeka bunların hepsini yapar durumda. İnsanın yapacağı becerileri ve insanın yapacağı bu görevleri yapay zeka saniyeler içinde çok hızlı şekilde yapar duruma geldi ve önümüzü sürmekte. Bu yüzden de artık kodlama öğren gel, işini bulursun, işin hazır mantığı artık eskidi ve geçmişte kaldı. İşte bu yüzden de eski kariyer tavsiyeleri maalesef artık işe yaramıyor ya da yaramayacak. Size özellikle de vurgulamak istediğim ve dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Bu da şu anda piyasada olan birçok kursun ve bootcamp'in tamamen geleneksel yöntemlerle ilerlediği. Bu konuya dikkat çekmenizi istiyorum. Çünkü bu kursların içerisinde yer alan eğitmenler, hocalar, öğretmenler geleneksel kod öğretme sistemleriyle hala ilerliyorlar. Ve siz bu kurslara başladığınız zaman ya da online olarak bu kurslarla zaman kaybettiğiniz zaman maalesef sonunda çok fazla bir şey elde etmiş olmayacaksınız. Bunu unutmayın. Çünkü bu kurslardan çıktığınız zaman aldığınız diploma maalesef sizin bir iş bulmanız için yeterli olmayacak. Şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, hatta çok daha kısa zamanda bu kurslar ve bootcamp'lerde bence önemini yitirecek ve patlayacaklar. Çünkü yapay zeka ile beraber yazılımda kodlama öğrenmenin ya da eğitimin mantığı değişti ve eğitimin de içeriği ve tamamen yöntemlerinin değişmesi lazım. Oysa şu andaki kurslarda bunu geliştirebilecek, çok hızlı şekilde bu eğitimleri alacak, çok daha profesyonel ve çok fazla emek sarf edecek hocalar, eğitmenler maalesef yok ya da kurs konsepti olarak bunlara ayak uydurma durumunda şu anda bu kurslar yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin gerisinde diye düşünüyorum ben. Sizin görüşünüz ne? Bunları aşağıya yazabilirsiniz. Bu yüzden de eğer kariyeriniz için finansal bir yatırım yapmak istiyorsanız bu konuya mutlaka dikkat etmenizi öneriyorum. Bu kurslardan sertifika aldığınız zaman maalesef size kariyer kapılarını açmayacak. Yapay zeka ve aynı zamanda kariyer ve iş modellerinin değişmesiyle beraber artık sizin kariyer planlarınızın ya da kariyer yol haritanızı da çok inovatif şekilde, yaratıcı şekilde değerlendirmeniz ve plan yapmanız gerekiyor. Özellikle bu kanalımda geleceğin meslekleri ve kaybolacak meslekler isimli bir video yapmıştım. Ona bakabilirsiniz. Yapay zeka ile alakalı başka videolarım da vardı. Onları da tekrar gözden
gözden geçirebilirsiniz ama size bu videoyu özellikle de buna dikkat çekmek için yapıyorum. Çünkü inovatif düşünme, yaratıcı düşünme dönemindeyiz. OpenAI'ın Codex isimli yapay zeka aracını zaten duymuşsunuzdur. Burada herhangi bir yazılımcı bir oyun geliştirmek istediğinde doğal dilde bir komut vererek o dildeki komutu tamamen yazılım diline, yani kodlama diline çevirerek size kod blokları verebiliyor ve bunların alternatiflerini sunabiliyor. Aynı şekilde algoritmalarla alakalı, backend'de çalışan, arka tarafta çalışan, verilerle ilgili sistemde çalışan bütün analizleri yapabiliyor ya da test yapma konusunda otomatik hale gelebiliyor. Ve bütün bu yapay zekanın gücünden sonra eğer biz yazılımcı olarak bu alana başlamak istiyorsak bizim sadece kodlama bilmemiz yeterli olmayacak. Aynı zamanda yapay zeka algoritmalarını da bilmemiz gerekecek. Aynı zamanda veri analiziyle alakalı da uğraşmamız ve bilmemiz gerekecek. Ve yaratıcı şekilde nasıl proje üretebiliriz, bu alanlara yönelmemiz gerekecek. Dolayısıyla da burada yazılım alanında kodlamayı öğren de gel mantığı, geleneksel kariyer tavsiyesi maalesef artık yeterli değil. Şunu söylemek istiyorum. Yazılımcılar kodlamanın nasıl yazıldığına odaklanmaktan ziyade yaratıcı fikirleri nasıl gerçekleştirebilirler buna odaklanacaklar. Çünkü yapay zekada zaten kod yazdığı için kodlamanın nasıl yazıldığına dair bir odaklanma mecburiyeti olmayacak. Merak edilen soruya gelelim. Kodlama tamamen ortadan kalkacak mı? Aslında bizim anladığımız anlamda kodlama tamamen ortadan kalkabilir ama ne zaman? 2029 yılına gelindiğinde kodlamanın bizim şu anda anladığımız anlamda tamamen ortadan kalkabileceği ve insanların bunu yapmasına gerekli olmayacağı varsayılıyor. Böyle bir öngörü var. Çünkü yapay zeka zaten bunları otomatik olarak yapacağı için ve çok hızlı şekilde kendi kendine öğrendiği için ve daha fazla verilere sahip olduğu için artık kodlama yazmak bir insan becerisi olmaktan çıkacak ve kodlama bilmeyen herkes yapay zeka araçlarıyla projelerini geliştirebilecek, şirketlerini kurabilecek, yaratıcı düşüncelerini hayata geçirebilecek. Yani şunu söyleyebilirim, kodlama ve yazılım insanların projelerini gerçekleştirebilmesi için, hayallerini gerçekleştirebilmesi için bir engel olmayacak. Gelecekte bugünkü anladığımız anlamda kodlama yeteneklerine gerek kalmayacak, kodlama yazmaya gerek kalmayacak. Peki yapay zeka insan olarak yazılımcıları tamamen ortadan kaldıracak mı? Yani yazılımcı olarak artık bir kariyer imkanı yok mu? Bu sorunun cevabı aslında hayır. Çünkü yazılımcıların tanımı değişeceği için kodlama becerilerine sahip olmak gelecekte yazılımcı olmanın tanımı olmayacak. Daha ziyade yazılımcı olmak yapay zekayı yöneten, optimize eden, şekillendiren, yaratıcı şekilde kullanabilen ve bunlarla projeler geliştirebilen bir tanım içerisine girecek. Dolayısıyla da yazılımcıların iş tanımı da değişecek. Yazılımcıların iş tanımı kodlama becerilerine sahip olmak değil, yapay zekayı geliştiren, optimize eden, dönüştüren ve ileriye götüren projelerde kullanabilen kişiler anlamına gelecek. Bu da şu anlama geliyor. Bu belki sizi sevindirebilir. Kodlama becerisini bilmek önemli bir yetenek olmayacak ama yazılımcılar için yapay zeka uzmanlığı olarak yeni pozisyonlar açılacak ve onların iş tanımı, yönetici tanımları değişecek. Peki bütün bu gelişmelerden sonra başka bir soru da programlama eğitimine bu ne şekilde etki edecek? Bu kariyer değişimi ve yapay zeka alanındaki değişimler ne şekilde etki edecek? Aslında bugün hala piyasada çok fazla talep varmış gibi görülüyor ve çok fazla kurs var. Ve piyasada da hala tabii ki bu tür pozisyonlar açık. Yani şu anda eğitimlerde, şu andaki kurslarda işte Python dili ya da Java dili gibi eğitimler veriliyor ya da front-end, back-end gibi eğitimler veriliyor. Fakat önümüzdeki dönemlerde, hatta gelecek seneden itibaren bence bu eğitimler yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Çünkü artık gençler Java ya da Python öğrenmek yerine yapay zeka modelleriyle nasıl işbirliği yapacaklarını, nasıl proje geliştireceklerini öğrenmek zorunda kalacaklar. Piyasa oraya doğru ilerleyecek ve artık bildiğimiz anlamda kodlama eğitimi veren, programlama eğitimi veren kurslar maalesef işe yaramayacak. Ve buradan aldığınız sertifikalar da biraz önce söylediğim gibi maalesef size iş kapılarını açamayacak. Şimdi asıl soruya geçelim. Peki yeni kariyer yöntemimiz ne olmalı? Aslında cevap çok basit ama bir o kadar da cesaret gerektiriyor. Çünkü şu anda tek bir beceri bir kariyer yapmak için yeterli değil ya da bir kariyer yol haritası için yeterli değil. Peki bu yöntem ne olmalı? Bu yöntem yeni gelişmelere açık olup yaratıcı düşünme, aynı zamanda deneyerek bazı şeyleri keşfetme yoluna gitmek. Aslında deneysel bir zihniyeti benimsemekten geçiyor. Peki deneysel zihniyet ne demek?
Örnek verecek olursak örneğin Elon Musk gibi ya da Steve Jobs gibi kişileri düşünebilirsiniz. Bu kişiler toplumun henüz hazır olmadığı, yadırgadığı, imkansız gördüğü, bazen de kabullenmediği konularda yeni yaratıcı düşünceleri zorlamak, bunları denemek ve bunların olabilirliği konusunda çabalamak ve projeler yapmak. Başka bir örnek de yine Elon Musk'a örnek verebiliriz. Tesla'daki gelişmeleri biliyorsunuz. Otonom sürüşlerle alakalı denemeler yaptı. İlk başta toplumsal olarak yadırgandı. Çünkü çok tehlikeli olacağı konusunda yorumlar yapıldı. Fakat şu anda biliyoruz ki otonom sürüşler konusunda gayet başarılı oldu. Bu örnekleri neden verdim? Başta söylediğim gibi geleneksel kariyer tavsiyelerine uyduğunuz zaman maalesef o çağın gerisinde, teknolojik gelişmelerin gerisinde kalabilirsiniz. Özellikle de yeni kariyer tavsiyeleri için söyleyeceğim şey yaratıcı düşünebilmek, deneysel bir zihniyeti kabul etmek ve deneyerek aslında hangi alanlarda başarılı olacağınızı çıkarmak. Tabii ki bu alanda şu anda çok fazla alan var. Yapay zeka inanılmaz derecede büyük bir imkanı bize vermekte. Çünkü sadece internetle, telefonla ve kendi odamızda herhangi bir ofis tutmadan, herhangi bir yeri kiralamadan evimizde şirket kurabilir, kendi girişimcilik planlarımızı yapabilir, online hizmetler verebilir, eğitimler verebiliriz, kendi chatbotlarımızı oluşturabiliriz ya da yapay zeka algoritmalarıyla ve veri analitiğiyle alakalı işler yapabilir ve bunları müşterilere pazarlayabiliriz, satabiliriz. Eğer yine yazılım alanında kalmak istiyorsanız yine siber güvenlik gibi, yapay zeka gibi, makine öğrenimi ya da veri analitiği ile alakalı alanlara da yönelebilirsiniz. Bu konuyla alakalı bir video yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Başka hangi alanlara yönelebilirsiniz? Bildiğiniz gibi no code ya da low code gibi alanlar da şu anda çok popüler ve yapay zekadaki bu gelişmelerden sonra zaten gösteriyor ki bu no code ya da low code alanındaki gelişmeler ve bu alandaki pozisyon ihtiyaçları da bu gelişmelerde yeni kariyer ihtiyaçlarının değiştiğini, dönüştüğünü göstermekte. Bu alanla da ilgili başka bir video yapmıştım. Yani kodlama bilgisi olmadan, kodlama olmadan yazılım alanında neler yapabilirsiniz? Yazılımda yapmak istediğiniz alanlarda, örneğin yapay zeka uzmanı olmak istiyorsanız yine onunla ilgili yine bir yol haritası vermiştim. Ona da bakabilirsiniz. Bu alanda da yapay zeka araçlarını tanımanızı öneriyorum. Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İster yazılımcı olun, ister başka alanlardan gelin, ister yeni bir kariyere başlayın ya da ister kariyerinizi değiştirin. Hiç fark etmez ama hangi alanda kendi birikiminiz varsa, hangi alanda uzmansanız, örneğin bir öğretmenseniz, örneğin sağlık alanında çalışıyorsanız, örneğin sosyal bilimler alanında çalışıyorsanız, kimya alanında, biyoloji alanında çalışıyorsanız hiç fark etmez ama her durumda yapay zekayla bu yeni teknolojilerle kendi alanınızı kombine etmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki yapay zeka araçlarını inceleyip, araştırıp kendinizi eğiterek nasıl entegre edebileceğinizi düşünün. İnanın bana kendi alanınız ne olursa olsun her zaman bir adım ileride olacaksınız ve fark yaratacaksınız. Bunun dışında dediğim gibi tek bir bilgisayarla kendi evinizden inanın bana iyi bir çalışma sistemi geliştirebilirseniz, iyi bir disiplin elde edebilirseniz bu teknoloji sizin milyonlar kazanmanıza bile imkan verebilir. Peki başka ne alanlar olabilir? E-ticaret ve dropshipping ile alakalı bir alana yönelebilir. Yapay zekayı entegre ederek e-ticaret alanında neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili buradaki yapay zeka araçlarından destek alabilirsiniz. Ya da içerik üretme konusunda sanat, müzik prodüksiyonu ya da film prodüksiyonu gibi alanlarda eğer kendinizi iyi hissediyorsanız bu alanlarda başlayabilirsiniz. Küçük küçük hafta sonu ya da akşamları zamanınız yoksa küçük denemelerle işler geliştirebilir ve küçük şirketlerle anlaşarak bu hizmetleri dijital alanda, dijital platformlarda satabilirsiniz. Bir diğer konu da şu anda hem küçük işletmelerde hem de büyük işletmelerde çok önemli, kritik bir rol oynamakta. Hem podcast olarak hem de video çekimi ya da sosyal medyaların yönetilmesi konusunda yine yapay zeka araçlarını kullanarak bunları çok daha hızlı bir şekilde yapabilir ve çok daha fazla müşteri kazanabilirsiniz. Önceden video edit yapmak ya da ses ayarı yapmak çok zordu ama şu anda yapay zeka saniyeler içerisinde çok hızlı şekilde işte gereksiz kelimeleri ayıklayabiliyor, sesin bozukluğunu düzenleyebiliyor vesaire. Böylece işleriniz de kolaylaşmış olacak. Eminim bu ileride daha da gelişecek. Başka bir konuda hangi alanda ilerleyebilirsiniz? Yine chatbotlar yapabilirsiniz müşteri hizmetlerini. Otomatik olarak mail atabilen, mail yazabilen ya da otomatik olarak şirketin işlerini yapabilen chatbotları da hazırlayarak küçük şirketlere, küçük işletmelere bunları pazarlayabilirsiniz.
Dijital pazarlamayla ya da kampanyalarla alakalı yine yapay zekadan destek alarak e-postaların otomatik gitmesi, otomatik reklam oluşturma ve Google Ads gibi, Facebook Ads gibi algoritmaları takip ederek nerede hangi pazarlamaların çok daha iyi olabileceği konusunda yapay zekadan destek alarak küçük işletmelere yine bu konuda hizmet pazarlayabilirsiniz. Oyunlara merakınız varsa, oyun geliştirmek istiyorsanız yine yapay zeka ile ortak çalışarak oyun geliştirebilirsiniz. Peki sonuç olarak ne diyebiliriz? Şimdi ben yazılıma ilk başladığımda 3 yıl önce başkalarının kariyer tavsiyelerini dinleseydim şu anda burada olmazdım ve çok farklı bir bakış açısıyla çok farklı yerde olurdum. Çünkü onların bakış açıları, geleneksel bakış açıları benim gördüğüm vizyonu ya da benim gördüğüm farklı fırsatları belki onlar görmedi. Belki ben farklı gördüm. Şu anda tam zamanlı olarak bir yazılım firmasında çalışıyorum. Aynı zamanda yapay zeka araçlarıyla ilgili workshoplar ve seminerler düzenliyorum ve aynı zamanda da YouTube videoları yapıyorum. Her zaman farklı düşünebilmeyi, her zaman denemeyi, çünkü denemekten hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi biliyoruz. Deneme yöntemiyle neler olabileceğini biraz görmek ve biraz da tabii ki bu başta söylediğim gibi cesaret gerektiriyor. Farklı yerlerde farklı fırsatları görmek ve o alana girmek için cesaret etmenizi öneriyorum. Fark etmeniz gereken bir konu var. Size geleneksel bakış açısıyla tavsiyelerde bulunanları bir kenara bırakıp global dünyada ne tür gelişmeler var ve bu gelişmeleri yakalayarak, bu gelişmeleri takip ederek kariyerinizi nasıl dönüştürebilirsiniz? Buna odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bu odaklanma içerisinde de denemekten korkmayın. Başarısız olmaktan korkmayın ve yapay zeka araçlarını kullanmaktan korkmayın. Çünkü yapay zeka araçları bir tehlike değil. Eğer siz bunları iyi kullanırsanız sizin güçlü bir ortağınız olabilir. Bunu da sürekli hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Unutmayın, artık başarı sadece bilgiye dayalı değil, nasıl düşündüğünüz ve nasıl çözüm ürettiğinizle alakalı. Bu da dolaylı olarak tabii ki yaratıcılığınızı kullanmakla alakalı. Yani kısaca kendi yolunuzdan gidin, başkalarının yolunu takip etmeyi bırakın. Bu videoda geleneksel kariyer tavsiyeleri ya da kariyer yöntemleri neden artık gereksiz ya da neden artık geçersiz hale geldi? Bu konuyla ilgili kendi düşüncelerimi, görüşlerimi paylaştım. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Aşağıda yorumlara yazmayı ve benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.